Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunları bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta bir ücretsiz şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. İş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler oluyor? Bunları öğrenelim. Volkan'ın ruhu olarak geliyor. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda biraz öfkeli bir enerjisi var diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Öfkelendi, kendini böyle kontrol etmeye çalıştı ama kontrol etmek istediği için daha da büyük bir öfkenin oluştuğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Yani bastırmak istedikçe o duyguları, öfkeyi, kızgınlığı içte daha büyük bir karamsarlık ve kötü bir enerji ortaya çıkıyor diyebiliriz. Burada genel manada çok öfkeli bir enerji var. Kılıç Prensi de bize bundan bahseder. Kılıçlar çok böyle keskin enerjilerden bahseder, sert enerjilerden bahseder. Ani parlayışların olduğu bir durumu bize gösterir. Ve Kılıç Prensi eşten kaynaklanan, partnerden kaynaklanan sorunlardan, tartışmadan, huzursuzluktan ve ağır eleştiri duymaktan bahseder bize. Şimdi burada baktığımızda ikili ilişkilerle ilgili de partnerin çıkardığı sorunlarla mücadele etme enerjisinden de bahsediyor bize. Diğer kartlarla beraber bir terk edilme ya da terk etme enerjisi var diyebiliriz. Bunun yanı sıra ikili işlerinde ortaklıkları olabilir, iş hayatındaki çalıştığı ortamdaki kişiler olabilir. Onlarla da aynı şekilde problem yaşıyor olabilir. Çünkü çok ciddi bir öfke durumu var bugünün enerjisinde. Şimdi beğenilen ikiz alev ve terk etmek kartı geldi. Şimdi buradan biraz önce dediğim gibi terk etme, terk edilme durumları ön planda diyebiliriz. Ve ciddi şekilde buradaki o duruma rağmen tutkusal olarak çekimin yüksek bir olduğu sürecin içerisinde beğenilmek isteyen bir enerjide ama buradaki beğenilmek daha çok aklındaki kişiyle ilgili diyebiliriz. Yani çekim hissetti. İkiz alev kartı geldi ama ben ruh eşi ya da ikiz alev gibi tanımlamaları doğru bulmuyorum. Yapan arkadaşlarıma saygım var. Ben sadece doğru bulmuyorum kendi açılımlarımda. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda ciddi şekilde çekim hissetti, tutku hissetti, aşk hissettiği kişiyle ilgili ayrılık durumu, terk edilme durumu, beğenilmeme durumu ciddi şekilde sorun yaratıyor. Şimdi beğenilen, reddetme, tutku ve ihtiras kartı geldi. Şimdi beğenilmek istiyor. Aynı zamanda beğendiği kişi tarafından beğenilmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ancak bu sürecin içerisinde bu tutku hissettiği, çekildiği, tutkusal olarak, enerjisel olarak birbirine çekildiği kişiyle ilgili bir reddetme durumu var. Bu daha çok şey gibi hissettirdi. Atılan bir adımın karşılığını alamamak. Yani yakın geçmişte böyle bir adım atmış ve karşılığını alamamış olabilir. Ya da burada harekete geçmek istememe durumu. Evet, işte özlüyorum. Evet, onun beni beğenmesini istiyorum ama ben duygularımı bastırmak zorundayım da bir durumun içerisinde. Geçmişe karşı çok ciddi bir özlem var. Aradaki o sıcak enerjilere karşı ciddi bir özlem var. Burayı nasıl toparlayacağını da bilemeyen bir enerji var diyebiliriz. Şimdi bunun yanı sıra çok kısa bir ara vermem gerekti. Hemen devam ediyorum. Ciddi şekilde geçmişe karşı bir özlem içerisinde diyebiliriz. Dalgın ve düşünceli bir enerjide. Çekim kuvvetli ama biraz burada inatçı bir yapıda olabilir aklınızdaki kişi. Yani duygularını göstermekten de yana olmayabilir ama genel olarak böyle daha çok böyle kendi içinde duygularını yaşamak isteyen bir enerjisi var. Terk etmek, kaderin müdahalesi ve kalp kırıklığı, incinme kartı geldi. Kadersel olarak bir araya geldiğinizde düşünüyor olabilir ama daha çok burada şeyi hissettirdi.
Aklınızdaki kişi geçmişte birinin canını çok ciddi şekilde yakmış olabilir. Bu illa ikili ilişki olmasına gerek yok. Genel olarak böyle bir karşısındakini çok yoran bazı durumların içerisinde kalmış olabilir. Ama daha çok böyle terk edilme, düzeltiyorum, terk etme durumu olabilir. Yani illa partner olmasına gerek yok ama birilerini yarı yolda bırakmış olabilir aklınızdaki kişi. Kolektif bir açılım ama olduğu için daha çok böyle yüzdelik olarak yüksek olan tarafta da ikili ilişkilerde yarım bırakılmış bir hikaye olabilir. Burada neden bunu söylüyorum? Bunun sanki karşılığını aldığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ciddi şekilde burada yani ben bunu hak ettim diyen bir enerji var. Üçlü bir durumun içerisinde de yani sizinle beraber de kalmış olabilir. Yorucu bir enerjisi var. Şimdi bakın ilk iki bölümü aktarırken bu kadar böyle bir enerjisi yoktu. Yani en azından hissettiğim olarak söyleyeyim. Fark edememiş olabilirsiniz ama bu tarafa geçtiğimizde burada ciddi bir boğucu bir enerji var. Ve bu aslında birazcık böyle yapılan yanlışlar, işte illa karma olmayabilir ama karmik durumların olduğunu bize gösteriyor olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. İş hayatında ne oluyor? Sizinle arasında ve aile hayatında. Şöyle. Bu açıdan kamerayı kullanmıyordum. Yeni yeni bu açıyla çekmeye başladım videoları ve bazen düzgün ayarlayamayabiliyorum. Bu da birazcık stres oluşturdu. Görünüyordur umarım. Alışkanlıklar. İnsanın alışkanlıklarını bırakması, farklı bir düzene geçmesi o kadar değişik, o kadar konforcu bir yapımız var ki. Genel olarak bu bile küçücük bir olay olabilir ama baktığınızda yorucu bir şeye dönüşebiliyor. Şimdi iş hayatıyla ilgili öncelikle biraz sıkıntılı bir sürecin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada biraz karanlık tarafların ortaya çıktığı bir durumun içerisinden geçilmiş olabilir. Daha çok böyle kendi çıkarları için harekete geçen, kendi çıkarları için başkalarının menfaatlerini düşünmeyen bir enerji oluşmuş olabilir. Şimdi burada daha çok iş hayatıyla ilgili bu taraflarını görmeye başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bu ne demek? Yani burada iyi ya da kötü olarak aktarmıyorum burayı, yanlış anlamayın. Uzun yıllardır aynı sektörde çalışıyordur ve artık bulunduğu alandan daha üst seviyeye çıkması gerektiğine dair bir inancı ya da bir isteği vardır. Ve bu noktada artık başkalarını düşünmektense sadece kendisine odaklı, kendi çıkarlarına odaklı hareket ediyor olabilir. Bu da içindeki ego olabilir ya da başarı hırsı da diyebiliriz. Belki illa böyle kötü bir ego olarak gibi değil ama bunu ortaya çıkarmış olabilir. Birilerine kıskanmış olabilir iş hayatında. Belki normalde çok kıskanç yapıda biri olmayabilir ama buradaki o rekabet durumu ondaki o karanlık tarafları ortaya çıkarmış olabilir. Kendisiyle ilgili fark edemediği, o karanlık tarafları ile ilgili fark edemediği durumları görmeye başladığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Şimdi yavaş yavaş bu alandan sınanıyor diyebiliriz ama çok kötü gibi bir durum yok burada. Hani gibi ya ben bu kadar hırslı olduğumu bilmezdim denir ya da işte bir şey yaşanır, normalde böyle bir tepki vermeyeceğini düşünür kişi ama başına gelmeden anlayamaz. Böyle bir durumun içerisinde kalmış ve kendi tepkilerine, kendi isteklerine şaşıran bir enerji olarak ortaya çıkıyor diyebilirim. Şimdi sizin arasındaki ilişki de ne var, hangi enerjiler var dediğimizde güzel geldi. Mutluluk, alyans kartı ve değnek dörtlüsü geldi. Şimdi değnek dörtlüsü ilişkide bir üst seviyeye çıkmaktan bahseder bize. Kutlamalardan, güzel enerjilerden bahseder. Şimdi burada açıkçası birçoğunuz için aklınızdaki kişinin sizinle gelecek planlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bir kart daha alacağım. Evet, çok net. Yani burada artık her ne yaşıyor olursanız olun bu alanın şifalanmasını isteyen ve bazıları için evet evlilik de diyebiliriz ama bazıları için de gerçekten böyle huzur dolu bir ilişki de diyebiliriz. Herkes evlenmek istemek zorunda değil yani.
Burada genel manada baktığımızda artık huzurlu, güzel, mutlu bir sürecin içerisine girme isteği var diyebilirim. Buranın şifalanmasını çok net istiyor aklınızdaki kişi. Güneş kartı zaten burayı destekledi. Şimdi ailesiyle ilgili neler olabilir dediğimizde Dağ ve Ok kartı geldi. Şimdi burada aileyle ilgili daha samimi ilişkiler kurmakla ilgili başlangıçlar yapılabilir. Böyle fırsatlar ele geçecek olabilir. Bir kart daha alalım. Buradaki hızlı gelişme ne? Kupanusu. Güzel. Şöyle, bu zamana kadar aile ilişkilerinde çok böyle sıcak enerjilere geçemedilerse, bir sevgi akışını bozan bir durum varsa, işte belki atalardan gelen bir durum olabilir ya da kendi aralarında yaşanan bir sorun olabilir. İlla çok geçmişe gitmeye de gerek yok. Burada artık o bağlarla ilgili yavaş yavaş o sevgi akışının daha net gerçekleşmeye başladığı bir süreç olabilir. Bir süredir tartışmalı olduğu, görüşmediği, sıkıntılar yaşadığı bir aile bireyi olabilir ve bunlarla ilgili de bu kişiyle ilgili de çok hızlı bazı gelişmelerle bu bağların tekrar oluşturulacağı da güçlendirileceğini söyleyebiliriz. Şey gibi ama aile olmak zorundayız gibi. Kötü bir enerji değil. Bugün bilmiyorum çok söyledim sanırım bu kötü bir enerji değil ama. Yani negatif bir şey hissettirmedi. Yani zorunluluk gibi değil ama aile dediğin böyle olmalı gibi bir bakış açısı da var. Ama güzel geldi. Samimi bir istek içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın şunu söyleyeceğim. Burada en çok hissettiğim şey şu. Aslında istekler, arzular çok güzel arzular. Güzel istekler ama bunları şimdi bu şunun gibi bir şey isterseniz, elde etmek isterseniz hayalinizdeki nokta bellidir. Hayalinizde olmasını istediğiniz şey budur. Ama orada öyle bir durumun içerisindesinizdir ki hareket edemiyorsunuzdur. Eyleme geçemiyorsunuzdur. İşte tam eyleme geçeceksiniz başka bir durum ortaya çıkıyordur gibi gibi. Yani kendi istekleri evet bu yönde güzelliği yaşamak, mutlu olmak, huzurlu olmak ama diğer taraftan bunu yapamayan bir enerji var. Burada da en büyük sebep duygularını göstermek istemeyen ya da kendini çok net ifade etmek istemeyen biri. Bakın burada Volkan'ın ruhu aslında birçok şeyi bize söylüyor. Diyor ki içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça bastırıyor. Şimdi bu bastırma durumuyla beraber kendi alanını daha da böyle negatif enerjiye doğru çeviriyor diyebiliriz. Duygularını göstermek istemeyen, sürekli duygularını saklayarak kendini korumak isteyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Umarım anlatabildim burayı. Şimdi genel olarak enerjileri bu şekilde aklınızdaki kişinin. Sizin enerjilerinizde bakalım siz bugün neler yaşayabilirsiniz. Bunları görelim. Kılıç onlusu. Şöyle alalım. Köpek metaforu olarak geliyorsunuz. Sadakatin simgesidir. Köpek dostu gül, düşmanı diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir. Özellikle sadakat konularıyla ilgili sınandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Buradan yaralar aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Güvenle ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyor olabilirsiniz günün enerjisine baktığımızda. Evet. Özellikle bazılarınız burada ikili ilişkiler yani partner ilişkisinin dışında da şöyle bir durum da olabilir. Çok güvendiğiniz, sadakat gösterdiğiniz arkadaşlarınız, aile bireyleriniz olabilir. Onlardan gelen bir yanlış davranış olabilir. Çünkü madde dünyasıyla beraber geldiği için çok fazla verici enerjilerde olabilirsiniz. Manevi tarafınız çok güçlü olabilir ve maneviyatın daha da önemli olduğunu savunan bir enerjiniz olabilir. Burada daha önce de konuşmuşuzdur, söylemişizdir. Büyük ihtimalle söylemişimdir. Şöyle bir durum var. Genel olarak bazen insanlar sadece madde tarafında kalır. Bazen sadece manevi tarafın değerli olduğunu, önemli olduğunu söylerler ama biz bu hayata insan olmayı deneyimlemeye geliyoruz ve evet madde taraf ne kadar önemliyse manevi taraf da o kadar önemlidir. Burada dengeyi bozuyorsak hangi tarafı daha ağır tutup diğer tarafı daha değersizmiş gibi davranıyorsak eğer bilinçsizce bu alandan sınanıyoruz. Şimdi burada çok fazla böyle verici enerjilerde olmuş olabilirsiniz. Madde tarafını böyle yok saymış. Ya para önemli değil. İşte aşk olsun, sevgi olsun, iyilik olsun gibi yaklaşmış olabilirsiniz. Bakın burada yanlış bir yaklaşım yok ama
dengeyi bozduğunuz noktada uca gittiğinizde, aşırıya kaçtığınızda sistem dengelemek adına gelir. Şimdi mesela madde dünyasını yok sayan biri, değersizleştiren biri kendi gözünde, kendi hayatında bu sefer madde dünyasıyla sınanacak durumlarla karşılaşır. Ne olur? Çok güvendiği, işte bana asla yanlış yapmaz dediği kişilerle maddi konularda sınanır. Aynı zamanda maneviyatı da zarar görmüş olur, öyle söyleyelim. Burada böyle bir durum var. Sadakat ve güven konularının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İlahi olarak ciddi şekilde sınandığınız bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Dersler çok ağır geliyor olabilir ve özellikle madde dünyasıyla sınanıyor olabilirsiniz. Bakın madde dünyasında illa şey gibi düşünmenize de gerek yok. Para olarak da düşünmeyin. Yani genel olarak dünya hayatında işte nedir? Egodur, işte iş hayatındaki rakiplerdir, cinselliktir, yaratım enerjisidir. Yani yaratımdan kastım üretim enerjisi diyebiliriz. Egosal ben konularıdır gibi gibi durumlardan bahsedebiliriz. Yani hepsi aslında madde dünyasının içerisinde olan durumlar. Şimdi bu noktada yaşadığınız bazı şeyler güveninizi ciddi şekilde buraya çok ödüyorum yapacaklar. Ciddi şekilde sarsmış olabilir. O huzuru aradığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız. Biraz acaba ben kullanılıyor muyum enerjisi de var burada. Biraz kuşku şüphe. Acaba benim gösterdiğim o sevgiyi, merhameti bana gösteriyorlar mı? Bunu yavaş yavaş sorgulamaya başladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Ve artık kendi hayatınızın kontrolünü kendi elinize almak istediğiniz bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. İdrak ve aydınlanma burada iki alan içinde geçerli diyebilirim. Çok verici olduğunuz için her şeyin kontrolünü başkalarına bırakmış olabilirsiniz. Artık sistem size hayatının kontrolünü kendi eline alman gerekiyor mesajını veriyor. Ama almışsınız, öyle görünüyor. Bunun farkına varın arkadaşlarım. Çok daha böyle kolaylıkla yolları açılacaktır eminim. Şu ana kadar da göremeyen arkadaşlarımla kolaylıkla görmek, iyi ve güzel olaylarla kolaylıkla görmek nasip olsun, öyle diyelim. Dersler, duyguları gizleme ve yanlış seçimler kartım. Şimdi yaşadığınız şeylerde güzel değerlendirmeler yapıyor olabilirsiniz. Yanlış seçimler kartı burada aslında duyguları çok ön plana alan, manevi tarafı daha önem veren bir enerji olduğu için bu konuda yanlış yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama şöyle düşünmek daha sağlıklı diye söyleyebilirim. Tabii ki kabul edersiniz, etmezsiniz. Herkes kendi kalbine sorsun. Bundan sonra böyle söyleyeceğim. Herkes kendi kalbine sorsun. Doğru mu, yanlış mı diye. Ya da bana uyuyor mu, bana uymuyor mu diye. Şimdi burada ne yaşamış olursanız olun, buradan çok güzel dersler alıyorsunuz. Örneğin çok fazla duygularınızla hareket ediyorsanız biraz da mantığa da yer vermeniz gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ve yaşadığınız şu anki olay belki çok ağır gelebilir ama burada alacağınız bu önlem ya da burada aldığınız bu ders sizin ileriki süreçlerde daha büyük yaralar almanızı engelleyecek. Bunu unutmayın lütfen. Özellikle şöyle hissediyorsanız, bakın kılıç onlusu artık bunun üstü yoktur demektir bir bakıma baktığımızda. Şimdi bu kılıç onlusunu hissediyorsanız, ya ben öyle yaralar aldım ki hani bundan beteri yoktur gibi ya da çok canım yanıyor dediğiniz bir süreçteyseniz, özellikle kılıç onlusuyla uyumlanıyorsanız eğer, şunu lütfen unutmayın. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Her zaman o en karanlık nokta, en karanlık zaman güneşin doğduğu zamandır. O yüzden lütfen bu enerjiden çıkın. Ve biraz önce söylediğim cümle çok da doğru bir cümle değil aslında. Yani bundan daha kötüsü olamaz. Şimdi bakın, bu tarz şeyleri söylemek aslında bilinçaltına şu mesajı iletiyor. Daha kötü ne olabilir diyoruz ya. Dur diyor, ben sana göndereyim, gör. Sen sordun ya diyor. Sorduğun şeyin cevabını sen sistemden alırsın. O yüzden bu tarz şeyleri de söylememeye özen göstermekte fayda var. Belki sürekli değil ama en azından fark ettiğimizde değiştirip dönüştürürsek çok daha büyük katkıları olabilir. Ya şunu kendime de çok kendim için de sorguluyorum, öyle söyleyeyim. Evet, her şeyi böyle en ince ayrıntısına kadar düşünmeyeceğiz belki. Çünkü bu böyle bir duruma geçersek genel olarak kontrolcü olmak
çok fazla kontrol enerjisine girmek de o hayatı, o anı kaçırmak anlamına gelir. Ve acabalar o korkuları daha da tetikleyen bir durum ortaya çıkarabilir. Ama elimizden geldiğince farkına vardığımızda hemen düzeltme enerjisine geçersek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ben böyle durumlarda Ho'oponopono'yu yapıyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bir bakıma iptal demek gibi. Yani iptal diyen arkadaş o da şey, yani hangisi kalbinize böyle şey geliyorsa, doğru geliyorsa. Bakın bu konularda bence doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur. Şuna çok net adım gibi söyleyebilirim ama. Çünkü birçok eğitim aldım. Almaya da devam ediyorum. Alıyorum da eğitim veriyorum da ama çok net her eğitimde de söylediğim şey şu oluyor. Bir şey arıyorsanız emin olun çözüm kolaydadır. Her bilginin özüne bakmak çok önemli. Ben bu bilgiyi nasıl basitleştirebilirim? Şimdi teknikler öğreniyoruz. Birçok teknik öğreniyoruz. Theta Healing, Jazz, işte biyoenerji, Kundalini, bir sürü Reiki, bir sürü şey öğreniyoruz yani genel olarak. Hepsinin de ayrı ayrı yeri var. Şey yapmıyorum ama aslında baktığımızda hepsinde öğrendikten sonra bilgiyi ben bunu nasıl kolaylaştırabilirim'e odaklanmakta fayda var diye düşünüyorum. Hepsi de güzel öğretiler. Ama emin olun bir şey size zor geliyorsa hangi sistem olursa olsun bir şey size zor geliyorsa emin olun orada bir yanlış durum vardır. Her zaman böyle kolaydadır, basit olandadır çözüm. Çok böyle teferruatı olan, ayrıntısı olan durumlar insanı biraz daha böyle hani kulağa gösterme şeyi vardır ya, konuşamadım. Onun gibi yani şu kadar şöyle de ulaşmak var. Böyle elimi kolumu oradan buradan uzatarak da ulaşmak var. En kolay hangisi ise ne geliyorsa o yöntem en doğrusudur bence. Çok konuştum yine. Hemen devam edelim. Bitirelim. 1, 2 ve 3 olarak kaç seçin lütfen. Sihre inan dedi. Gözlerinizi açın ve doğanın her yerindeki sihri görün. Kuzey ışıkları perisi doğanın bir parçası olduğunuzu söylüyor. Bu yüzden siz de büyülüsünüz dedi. Değişime kapılarını aç. Çok sevdiğim deste bu destede. Soğukkanlı davranın, hislerinize hakim olun dedi. Günün enerjisinde aklınızdaki kişi daha çok duygularını bastırdığı için yanlış yaparken siz de duygularınızı çok fazla belki de ön plana aldığınız için yoruluyorsunuz. Öyle söyleyelim. İşte iki tarafını birbirine dengelemesi bir bakıma. Biri seçin arkadaşlarım. Güzel. Günün enerjisinde yeni başlangıçlar gelecek olabilir, yeni fırsatlar gelecek olabilir hayatınıza. Özellikle samimi teklifler gelecek olabilir. Güzel, sıcak enerjiler hayatınıza dahil olmak isteyecek olabilir. Bu bir kişi de olabilir, bir iş fırsatı da olabilir. Ama genel olarak özünde samimiyetin olduğunu bilmelisiniz. Güzel geldi. İkiyi seçin arkadaşlar. Oh. Başlangıçlar günü. Sizin için de güzel bir fırsat bugün hayatınıza gelebilir. Bazılarınıza belki aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz ama bazılarınıza beklenmedik anda yeni bir aşk gelebilir. Bazılarınızın da hayatına böyle hayatınızın anlamını daha net görmeye başladığınız, anlayabileceğiniz fırsatlar gelebilir. Güzel bir enerji var. Genel olarak 1 ve 2'yi seçen arkadaşlarım görmeye niyet ediyorum deyin. 3'ü seçin arkadaşlarım. Kendine savaşmayı bırak. Çok net bir şekilde sistemde diyor ki kendinin önündeki en büyük engel sensin. Kendine savaşmayı bırak. Bu savaşanın kazananı yok. Çok fazla kendinizi yargılıyorsanız lütfen buradan biraz arınmaya çalışın. Çok daha sağlıklı olacak sizin için. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sürekli de söylemeyi unutuyorum. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Söyleyemedim. Sesim de gitti. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Videolara sürekli yorum yapan, bana destek olan,
gerçekten hiç böyle sektirmeden, emeğime saygı duydukları için yorum yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Böyle sürekli yorum yapan belirli arkadaşlarım var. Hepiniz çok kıymetlisiniz ama orada ki dokunuş bana çok daha böyle büyük bir mutluluk sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Çok kıymetli, iyi ki varsınız. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım hoş geldi. Daha önce gelen arkadaşlarım siz de hoş geldiniz kanalıma, kalbime. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.